Burada ne? Liraz. Liraz'a bakacağım. Liraz Zendegi Berlin Sessions. Bakayım o nasılmış. Bu neymiş? Bu nedir? O ne? Ya şu halı bir hastalıktır ya. Gene bak şimdi beni hastalık. Abi hayatta 2 tane şeye çok değer veriyorum. Halı ve yorgan. Gerçekten. Şu eski tip yorganları hatırlar mısınız? Hani böyle yorgancılarda dikilirdi. Ya böyle üzeri böyle saten mi diyor? Saten değil Özgün. Ne o? Hani böyle ilginç bir şeyi olurdu onun. Parlak bir böyle ipeksi bir kumaş olurdu. Ama kaygan. Kaygan yani bir kumaş böyle. Evet. O neydi ya? Nurcan bilir ya öyle şeyleri. Bir baksanıza. Hocam ben de saten diye biliyorum ama. Saten kumaş mı oluyor? Evet evet. O kumaş saten değil mi? Saten diyor arkadaşlar. Evet kaygan. Bakayım evet, saten yorgan diyeyim bakayım bir de kaygan. Ha saten işte ya. Bakayım saten. Evet. Allah'ım bir de saten yorgan seviyorum var ya. İşte bu ya. Allah'ım direkt anneannemin dolabına yatırılıyorum ya. Anneannemin dolabı abi bu. Muhteşem. Yorgan iyidir hocam. Ya şeyi hatırlayan var mı? Bak şimdi cümleye bak. Müthiş bir şey anlatacağım. Çocukluğunda anneannesinin, dedesinin veya işte yakın akrabalarının dolabına girip dolapta bu yorganlar böyle üst üste dizilir. Onların arasına girip uyuyan var mı? Bayılırdım ya. Şunların arasına bak Fatih diyor ki şunların arasına girip uyumak var ya dünyadaki en pamuk uyku ya. Pamuk uyku pamuk. Saten ya. Ay ne kadar güzel böyle. Allah'ım hiç alerjen yok üzerinde. Abi işte bu Adapazarı'nda ben çocukluğumda büyürken hemen bizim mahallemizin yanında bir tane bak ilk örtüdüğünde üşütürdü sonra ısıtırdın. Ya nasıl gaz? Nasıl gaz? Abi özellikle Türkiye'de buradan sesleniyorum ustalarına. Türkiye'de hala böyle yorgancılık işi yapan, mahalle arası yorgancılık işi yapan ve saten yorgan üreten kişiler varsa lütfen beni çağırsınlar. Vallahi geleceğim, billahi geleceğim. Saten yorgan konserleri yapacağım. Gerçekten. Çok iyi şarkıcılar getireceğim. O saten battaniyenin üzerinde saten var tabii diyor İskender Getunç. Ya ne olursunuz Yunanlar 35 tonda hocam. Bak diyor ki hava -10 de içeride soba yanıyor kıvrınıp uyuyorsun. Ne güzeldi ya. Saten yorgan ya. Ama bir de bunun ilk yapıldığı hali var ya o büyük iğnelerle yaparlar bunu başında toplu şeyi vardır. Toplu iğne tam toplu iğne. Dandik değil renkli topuzu vardır onun. Onunla böyle yapılır Allah. Adapazarı'nda var abi diyor Turaç Kıskırmaz. Bizim ev bundan dolu diyor Yunus Emre Tınay ya. Bizim burada çok Muhammedciğim. Neredesiniz? Yazsanıza hangi şehirler? Yakınsanız geleyim vallahi ya. İzmir'e yakın olan var mı? Özgün sen hiç öyle bir yorganında uyuduğunu hatırlar mısın? Nevşehir'de var. Cansınız ya. Yani. Bizim evde doluydu hocam. Bu Denizli bu işin menbaı olduğu için. Evet. İşte bu yorganların yapıldığı yerde Denizli. Ne oldu? Hala burada üretilir. Sonra? Ve bizim evde doluydu tabii ama şöyle bir şey vardı hocam benim çocukluk dönemim biraz şeyli geçti işte ben işte doğuştan duyma engelliydim falan filan annem üzerimize çok düştü bizim havasız kalırız başımıza bir şey gelir diye o yorganları yükleye kilitlerdi annem. Misafir geldiğinde açılırdı. Yani benim bir tane vardı ama o dolabın içine girip de uyumamıza asla izin vermezdi rahmetli. Ay ne güzel korkudan ya. Dolayı. Yazıyor arkadaşlar. Bursalıyım, Adıyamanlıyım, Aydın Çin'e. Azerbaycan'da da var diyor Kamran Hüseyinov. İnanılmaz bir şey ya çocuklar. Ben buna aşığım ya. Hiç unutamadım yani. O çocukluğumda şunun içinde yani öyle bir şey söyleyeceğim ki neyse söylemeyeyim. Söylemeyeceğim tamam. Yani insan öldüğünde buna sarılsa vallahi nasıl keyifli ya. Pamuk be abi. Oh. Gerçekten. Yaşamıyor be Enes Batu. Yaşar mı ya? Ben çocuktum onlar vardılar. Hepsi Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. Peki neyse. Şu bir halı. Halıcılık çok kıymetlidir. Halıyı çok severim. Yani böyle tüylü halı olacak. Üzerine yatacaksın. Hayatımda en sevdiğim uyku halının üstünde uyuduğumdur ya. Ben de bayılırım halı üstünde uyumaya.
Halının üstüne bildiğin yatar uyurum ya Nurcan. Bildiğin yani. Bir güzel halı bulayım. Çat diye halıda yatarım. Yastık bile istemem. Çok büyük bir keyiftir ya gerçekten. Zevk ya Allah'ım, nasıl güzel zevkler var şu Kesinlikle. hayatta. Ya benim direkt çocukluğuma götürüyor battaniyeler, yorganlar. Bulacağım ama yorganlardan. Bulacağım. Yorgan konserleri. Emre Hoca ile alerjik astım günleri. Bizim burada yastıklar kas tüyünden, yorganlar koyun yününden olur. Ukbe Demirtaş. Ukbe sizin orası neresi? O soğukluğu yok mu diyor Alperen Hoşaf. Ya bak nasıl işi bilenler nasıl dalıyor, görüyor musun? Ben Acıpayamlıyım. Aynı prensipler geçerli olmalı diyor Fatih. Aynen. Sizin tüylü halılarda robot geçemiyor hocam. Öyle öyle. Hiç sorma. Sürekli dilime dolunuyor. Nene Hatun. Pardon Nene Hatun. Kaçırdık. Süpürge sesiyle uyumak kadar güzeli yok. Vay 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 vay. Hocam en kral çocukluğu sizi. Enes Batu bilmiyorum. Ben çocukluğumda bahçeli bir evde büyüdüm. Bizim böyle büyük bahçemiz vardı. Bahçede futbol sahası vardı ya. Bütün mahallenin çocukları futbol sahasında ve futbol sahasının içinde ağaçlar var. Biz ağaçlara çalım atarak gol atardık. Öyle güzel bir çocukluktu yani. İşte küçük Adapazarı'nın küçük bir mahallesi. 1980'ler ya. 90'ların başı. 80'lerin sonu. Harika zamanlar. Ve böyle hani Ardahan hocam bilen bilir soğuğunu kazetine. Tamam. Halı sıcak sobanın yanında bir de çıtır çıtır sesi gelir. Bak şu an Sabine'ye gün doğuyor bak. Her geçen saniye. Sabine şurada bir girecek, 2 kelime edecek, hepimiz uyuyacağız pamuk gibi. Ben size söyleyeyim. Sabişçim ya canım benim. Liraz, Zendegi. Haydi bakalım. Oo! Abi doğru, halıların içinde çalıyorlar. Yalnız ben orada hayatta söyleyemezdim. Alerjiden patlardım. Abi sen adres gönder, yaptırıp göndereyim. Muhammed Işık ya. Muhammed. Aydın Çine'desin değil mi? Bak ben sana bir adres göndermeyeyim bana. Sen bana emreyücelen@gmail'den bir mail yazsana. Ben senin yanına geleyim, gel yorgan muhabbeti yapalım. Hem yorganı yaptıralım. Alırken falan da orada olayım. Sohbet edelim. Yemin ediyorum çok keyifli. Müzikle de uğraşıyorsan, gitar çalıyorsan gel seni o yorganın üzerinde şarkı söylerken çekeyim. Muhabbete bak. Evet. Of. Melisa şu an neyle yaşasın çocuk? Bir tane işte klasik şey var yani. Neyse. Elyaf çıktı, mertlik bozuldu. Aynen öyle. Şimdi bu parçanın Berlin Sessions diyor da bu canlı mı yani? Değil babacığım, değil. Canlı manlı değil bu. Ama keşke canlı olsaydı. Yani şurada keşke canlı olsaymış. Canlı mı değil mi? Ben emin değilim yani. Yani hiç canlı gibi gelmiyor. O halıların akustiği ne tatlıdır ya. Ah. Halıcı tanıdığı olan varsa beni çağırsın. Vallahi geleceğim ya. Hocam ben kazeti yedirebilir mi? Yolunuz ardağa düşer bilmem. Düşer Ukbe. Vallahi geliriz. Ne olacak? Biz Artvin'e geldik. Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum. Bir Ardahan'a gelmedik zaten. Oraya da geliriz. Iğdır'a, tabii Iğdır'a geldik yani. Arada bir oralar kalmış Özgün zaten. Orada tamamladık mı tamamdır. Bu sene de oraya gideriz inşallah. Nedim'e duyurulur. Ne bu ya? Bu şarkı böyle eğlenceli, sevimli bir şarkı. Pop şarkı gibi. Tatlı, güzel, keyif aldık. Ama böyle çok şey değil. Rota